Evet, şimdi gelelim para kazanmanın ikinci yolu olan ek iş yapmaya. Az önce ne yaptık? Tam zamanlı işimizi ana gelirimiz haline getirdik. Bunu daha iyi bir şekilde kendi zengin hayatımızı yaratmak için bir fırlatma rampası olarak kullandık. Bu tam zamanlı işimizden tam anlamıyla faydalandık. Bu arada ne yapacağız? Gelirlerimizi çeşitlendireceğiz. İkinci seviyemiz ek iş kurmak. Şunu unutmayın ki hiçbir insan bir işte çalışarak zengin olamaz. Eğer gerçekten hayatınızda çok para istiyorsanız mutlaka kendi işinizi kurmak zorundasınız. Burada kastettiğim şey girişimci olmak, büyük bir iş yapmak, karşında milyar dolara satmak değil arkadaşlar. 10 lira da olsa ana gelir kaynağınızın dışında kendinize bir gelir yaratmak modeli. Genelde tam zamanlı çalışan insanlar böyle bir iş bulduklarında ek gelire pek önemsemezler. Bu da benim çok acayibime gider. Bir insanın tek bir şeye %100 bağımlı olması kadar bence tehlikeli olan bir şey yoktur. Ve hem ne kadar güzel ki bir işte çalıştığınız zaman ek iş yaptığınızda şu sorun ortadan kalkar. Bir parasal ihtiyacınız ortadan kalkar. Ek işi de istediğiniz sürede, istediğiniz şekilde geliştirebilecek hem zaman hem parasal imkan yaratılmış olur. Düşünsenize, ana işinizi bırakmadan bir ek gelir yarattığınız zaman hiçbir finansal riske girmeden aslında kenarda kendinize ait küçük bir zengin dünya oluşturmuş olursunuz. Ayrıca bu ek iş sizin istediğiniz kadar zamanınızı ve de çok az bir paranızı belki alır. Çünkü bu tarz işlerde öğrenme yüksektir, finansal riskler düşüktür. Sonra bu esnektir. Yani yaptığınız bir ek iş denediniz, tutmadı. Bunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Sonra şöyle de bir durum var. Ne kadar fazla ek iş yaparsanız o kadar kendi hayatınızı, ticari zekanızı, mali disiplininizi arttırırsınız. Her ek iş işler konusunda, ticaret konusunda, para kazanma konusunda algı seviyelerinizi genişletir. Ve ona ait bir finansal bağımlılığınız olmadığı için de ondan kazandığınız paranın %100'ünü de tasarruf hesaplarınıza yatırabilirsiniz. Ve bu ek işlerinizi çoğalttıkça, çeşitlendirdikçe gelir seviyeniz de otomatik oranda artar. Böylece diğer işinize olan zamanla bütün ihtiyacınız ortadan kalkmış olur. Siz diğer işinizde özgürleştikçe öbür tarafta ek iş tarafından gelirleriniz arttıkça tasarruflarınız otomatik olarak yükselir. Bu da sizin rahatlık seviyenize hızlı bir şekilde yükselmenize neden olur. Ek iş yapmaktaki kısa vade ne olabilir? Olabildiğince ek işleri denemek, bunun karşılığında para kazanmak, o paraları da tasarruf hesaplarınıza yönlendirmek olabilir. Ama uzun vadedeki ek iş yapmanın temelinde aslında teknik olarak bilgi ve beceri kazanmak, kendi işini, kendi girişimini büyütmek için stratejiler bulabilmek, kendi iş planlarını oluşturabilmek, bunun üzerinde uzun vadeli stratejiniz ne olabilir bu noktada? Mümkün olduğu kadar şey öğrenmek, bu öğrendiğiniz şeylerle belirli bir müşteri veya ağ oluşturabilmek, kariyeriniz hatta yaşamınız boyunca oluşturduğunuz kendinize ait teknik beceri ve bilgilerle ömrünüzün sonuna kadar talep görebilen ürünler tasarlayabilmek. Kısaca bu süreç aslında uzun vadede sizi, kendi değerlerinizi inşa etmeye odaklanır. Şunu unutmayın ki beceriler geleceğin parasıdır. Yani bugün siz ne kadar çok beceri biriktirirseniz gelecekte sizin piyasa fiyatınız o kadar yükselecektir. Şöyle düşünün, sizin yaptığınız işe duyulan talep ne kadar yüksekse sizin fiyatınız o kadar artar. Sizin yarattığınız ek işlerin çeşitliliği ne kadar fazlaysa size duyulan talep de o kadar yükselecektir. Ve talebin yükselmesi demek daha fazla para kazanmak anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse, eğer satış bölümünde çalışıyorsanız, yazılımdan anlıyorsanız normal bir satışçıdan daha fazla kazanırsınız. Eğer bir pazarlama ile ilgili alanda çalışıyorsanız ve Excel tablolarından anlıyorsanız standart bir pazarlamacıdan daha çok kazanırsınız. Eğer muhasebeyle ilgileniyorsanız ama aynı anda benim gibi video editleme, konuşma, yazma, bunun gibi yetenekleriniz varsa normal bir muhasebeciden daha fazla kazanırsınız. Demek istediğim tam olarak öyle. Kendi yeteneklerinizi ek işlerle çeşitlendirdiğinizde otomatik olarak daha fazla para kazanırsınız. Örneğin tanıdığım en iyi grafik tasarımcılarından biri bir iç hastalıkları uzmanı.
Kendisi grafik tasarlamaya bayılıyor ve öğrendiği her şeyi de YouTube'dan öğrendi. Yani biz buna ne diyoruz? Beceri kümeleriniz ne kadar çeşitliyse, ne kadar fazlaysa para kazanma ihtimaliniz o kadar fazla olur. Kuşkusuz bütün becerilerin en önemlisi işinizi nasıl pazarlayacağınızı bilmektir. Bu değerli bilgilerin en değerlisidir. Ben sizin yerinizde olsam, ne iş yapıyorsam yapayım, 2 becerimin üzerine mutlaka odaklanırım. Bunlardan biri satış yapabilme becerisi, diğer ikincisi de iş geliştirme becerisi. Bunlar becerilerin en önemlisidir. Bunlarla yeterince donandığınız zaman sizler vazgeçilmez birer çalışan veya iş ortağı olursunuz. Eğer ek işiniz de karlı bir işe dönüşsün istiyorsanız da mutlaka bu becerilere kendiniz için de sahip olmanızda ciddi önem görüyorum. Bunu unutmayın. Bundan 20 yıl önceki meslekler ya da işler artık yok. Belki bundan 20 yıl sonra artık mesleklerimizin geçerliliği olmayacak. Bunun için de kendimizde çeşitli beceri kümeleri oluşturmak zorundayız. Var olan işimizde sahip olduğumuz beceriler ve kabiliyetleri bir yana koyup onları günümüz teknolojileriyle harmanlayıp kendimize yeni kümeler oluşturmak zorundayız. Burada temel şeyler var. Pazarlama, satış, iletişim, markalaşma, programlama, bunun gibi bazı temel setler var. Kendi işimizin yanında bu setlerle kendi işimizi büyüttüğümüzde hem var olan iş yerimizdeki marka bilincimiz artar, böylece bize duyulan algı değişir ve maaş iyileştirmelerimiz artar. Aynı anda da kendi ek işimizi kendi girişimci hayatımıza ve zengin hayatımıza adapte ederken bu becerilerden ciddi oranda faydalanırız. Kendi karlı işimizi kurmamızda bize çok ciddi katkılarda bulunurlar. Unutmayalım ki işler geçicidir ama becerilerimiz hayatımızın sonuna kadar bize para kazandıracak yegane şeylerdir. Özellikle web sitemdeki blog kısmına 75 tane ek gelirde size ilham olabilecek örnek koydum. Onu okumanızı tavsiye ediyorum. Belki içlerinden biri sizin bilgi, becerileriniz ve hobilerinize uyar ve bunu ek iş olarak yapmayı düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim 3. seçeneğimize. 3. gelir akışımız ne? Pasif gelir. Daha önceki videomuzda bunu hep birlikte konuşmuştuk. Pasif gelir aktif olarak siz olmadan, siz uyurken de gece, gündüz, 7 gün, 24 saat size para kazandıran sistemler kurma ya da yatırımlar yapma anlamına geliyor. Özellikle zengin hayatın tasarımında zenginlerin yaptığı bir numaralı şey pasif gelir yaratmak, pasif gelir modelleri yaratmak. Pasif gelir modelleri yaratmak için ihtiyacımız olan temel şey ne? Aktif sütunumuzu doldurmak. Aktif ve pasif varlık konusunda ayrı bir videoda sizinle paylaşacağım. İsterseniz onu izledikten sonra buraya tekrar dönüp bakın. Ama şöylece size özetleyebilirim ki aktif varlık dediğimiz şey nakitin, paranın yönünün eninde sonunda bize döndüğü varlıktır. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Bir ev satın aldığınızda bu aktif varlığınız mıdır? Eğer evin içerisinde bir mortgage'lı ev aldığınızda siz parayı nereye ödersiniz? Paranın son durağı nedir? Bankadır. O zaman bu bir aktif varlık değildir. Ama aldığınız eve kiracı oturtursanız ve bu paranın yönü eninde sonunda dönüp sizin cebinize girerse, yani evin finansmanında kiracınızın parasını kullanırsanız bu bir aktif varlıktır. Zenginler aktif varlık yoluyla pasif gelir elde ederler. Az önce dediğim gibi evinizi kiraya vermek, bir hisse senedinden para kazanmak, ortaklıklar, paylar ve benzeri birleşmeler yoluyla gelen sermaye kazançları elde etmek. Bir sistem yaratarak, bir franchising yaratarak bunu kiraya vermek, bunun karşılığında royalty gelirleri elde etmek. Marka, patent, kitap yazma, müzik yapma gibi bireysel özel ürünler ortaya çıkararak bunların kullanım haklarından yararlanarak para kazanmak gibi sermaye kazanımları, kar payları ve benzeri, yani sizin fiziken katılımınız olmadan gelen paralara biz pasif gelir diyoruz. Aktif sütununu arttırdığınızda, aktif sütununuzu size para getiren şeylerle doldurduğunuzda pasif geliriniz otomatik olarak artacaktır. Ve 4. basamağımız girişimcilik. 2. basamakta kurduğunuz ek iş gerçekten oturdu.
bilgilerinize, becerilerinize ve tutkularınıza uyuyor. Ciddi de bir talep var ve artık baktınız ki kazancı yüksek. Ne yapıyoruz biz bu ek işleri? Aslında girişimcilik serüvenimize dönüştürüyoruz. Uzun vadede para kazanmanın 2 tane temel yolu var. Bunlardan biri pasif gelir oluşturmak, diğer ikisi de yanınızda insanları çalıştırmak. Böylece işinizin çok büyük bölümünü daha ucuza çalıştırdığınız insanlar yapacaktır. Siz de işinizi geliştirmeye, markanızı büyütmeye, taleplerinizi arttırmaya, müşteri portföyünüzü genişletmeye odaklanarak gelir artışlarınızı maksimize etmekle uğraşacaksınız. Bu nedenle gördüğünüz gibi dünyanın en zengin insanları kendi işini kuran ve onları işleterek büyüten girişimcilerdir. Onlar para için kendi başlarına çalışmak yerine onlara para kazandıracak kişileri kiralarlar, onları istihdam ederler. Haklı değiller mi? Başkalarına yaptırmak varken neden kendileri uğraşsınlar ki? Biz bunlara pasif gelirli işler deriz. Siz işin içine çok fazla girmeden de bu parayı kazanabilirsiniz. Bu süreçte tutarlı, güvenilir, size pasif gelir üretebilen bir işletme veya yatırım bulabilirseniz, örneğin işte size kira geliri getirebilir, hisse senedi aldıysanız bunun temettüleri olabilir ya da herhangi bir çevrim içi kurs vermişsinizdir. Bundan sürekli olarak gelen bir nakit akışı olabilir. Devamlı nakit akışları geldiği anda sizin aylık giderlerinizi karşılamak için her zaman yeterli bir geliriniz olacaktır. Bu da aslında finansal özgürlüğe yani maddi bağımsızlığa ulaştınız demektir. Dediğim 6. seviye finansal özgürlük seviyesi de budur. Ömür boyunca o size yeterince pasif gelir nakit akışı aktarak sizin sabit giderlerinizi karşılar. Girişimcilik harika bir şeydir. Sizi zenginliğe ulaştıran en temel şeylerden biridir. Ama girişimcilik de aynı iş gibi, yatırımları gibi var olan bazı riskleri içerir. Eğer 22 yaşındaysanız, hayata yeni başlıyorsanız girişimcilik yapmak sizin için çok da önemli değildir. Çünkü neden? Batarsınız, çıkarsınız, bir eviniz yoktur, çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınız yoktur. Deneme, yanılma yoluyla çok kısa zaman içerisinde kendi yolunuzu bulabilirsiniz. Ama 35 yaşına geldiyseniz, 2 tane çocuğunuz varsa, evde çok ciddi sabit giderler varsa girişimcilikten öte ek iş yapmak özellikle belirli bir süre yani bir kötü borçlardan kurtulduğunuz ve belirli en azından 2 yıllık parayı kenara koyabildiğiniz kadar süre içerisinde önerim ek işle devam edip temel işi bir kenara atmamaktır. Çünkü özellikle esneklik seviyesine gelene kadar en az 2 yıl kenarda paranız olana kadar ve kötü borçlardan kurtulana kadar ana işinizi mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada risk ve güvence seviyeleri yapamazsınız anlamında söylemiyorum ama mutlaka bu işi geliri çeşitlendirmeniz lazım. Bu noktada riskleri daha minimuma çekerek doğru bir politikayla ek işinize devam etmeniz ya da ek işinizi girişimciliğe doğru evirmenizi de tavsiye görüyorum. Ve son aşama, şimdi ilk 4 aşamayı maksimum şekilde değerlendireceğiz. Kendimize göre alınabilecek en önemli işler neyse ona göre planlamalarımızı yapacağız. Ve 4 aşamanın kendi içerisinde alabileceğimiz en yüksek getiriyi elde edeceğiz. Bunu hızlı bir şekilde dönüştürdüğümüz zaman bir zaman sonra bu ağaçlar meyve vermeye başlayacak ve biz bunu hızlıca yatırıma döndüreceğiz. Çok ve sık yatırım yapacağız. Gelirlerden geldik, ek gelirlerden geldik, pasif gelirlere geldik. Ek gelirimizi girişimciliğe çevirdik ya da çevirmedik, tamamen bize bağlı. Ama bu 4'ünden büyük bir buket yaptık. Sonucu neyle birleşecek? Yatırımla birleşecek. Bunlardan kazandığımız her şeyi hızlı bir şekilde yatırıma dönüştürmek zorundayız. Zengin olmanın, servet edinmenin temelinde zenginlerin yaptığı en büyük iş yatırımdır arkadaşlar. Para piyasalarında parasını kullanmak, sermaye piyasalarında paralarını büyütmektir. Aktif varlık satın almak, bunun üzerinden gelen paraları sistemde para piyasasının içine sokmak, bileşik etkiyle beraber parasını büyütmek üzerinedir. Zenginler şunu bilir ki bugün koydukları 1 lira yarın 1 liradan fazladır. Bugün her koymadıkları 1 lira enflasyon nedeniyle yarın değerinin altında iş getirir. O yüzden de yatırım zenginler için en önemli, en ana, en kritik noktadır arkadaşlar. Ben buna finansal kafa derim, mali zeka derim. Finansal kafa 1 lirayı hiçbir zaman 1 lira olarak görmez
1 lirayı gelecekteki değeriyle ölçer. 1 lirayı yatırım yapılmadığı zaman enflasyon karşısındaki kaybettiği parayla ölçer. Buna göre doğru kararlar verir. Her gün o kumbaraya para attığında para kaybettiğini bilir. Her gün dövize yatırım yaptığında para kaybettiğini bilir. Her gün oturduğu eve aldığında para kaybettiğini bilir. Ama onun yerine doğru şekilde aktif varlık aldığında, doğru şekilde yatırım yaptığında, parasını bileşik etkinin içine koyduğunda bugünkü paradan çok daha fazla para kazanacağını, zengin hayatına daha fazla katkı yapacağını bilir arkadaşlar. Ben kişisel olarak bu yüzden hemen hemen hesabıma para geldiği anda hiç durmadan hemen yatırım hesabıma aktarırım. Çünkü bilirim ki bileşik hesapta bir gün bir gündür. Tabii ki binlerce çeşit yatırım aracı vardır. Ama benim açımdan 3 tane büyük ve güvenilir yatırım aracı vardır. Bunlardan biri hisse senedi, öbürü devlet tahvilleri, öbürü de emlak yatırım. Siz de bu bileşik etkinin karından almak istiyorsanız, bu gücü hissetmek istiyorsanız ben sizin yerinizde olsam %10 tasarruf oranımı hemen başlarım. Tasarruf oranınızı en hızlı bir şekilde arttırmak istiyorsanız en kolay ve en güvenilir stratejilerden biri o 90 günde bir, yani 3 ayda bir tasarruf oranınızı %1 seviyesinde arttırmaktır. Bu hem genel olarak bütçenizde bir etki yaratmaz hem de sizi planlı olarak tasarruf oranlarınızı arttırmaya iter. Bu gündelik yaşamdaki giderlerinizi kısma konusunda size herhangi bir etkide bulunmaz ama uzun vadede finansal bağımsızlığa ulaşma konusunda çok büyük etkiye sahiptir. Benim öz sermayemin %50'sinden fazlası yatırım gelirleriyle oluştu. Ama buna rağmen asla tek bir şeye güvenilmez. Sistemler her zaman belirli bir rotasyon içinde çalışır. Bu nedenle de diyorum finansal zeka çok önemlidir. Mutlaka gelirlerimizi çeşitlendirmek zorundayız. Tek bir yerden gelir akışıyla, tek bir bağımlılıkla asla finansal zenginliğimizi elde edemeyiz. Kendi işimizi yapacağız, ek iş yaratacağız. O arada kendimizin sevdiğimiz, pasif gelir üretebileceğimiz çeşitli metaller üreteceğiz ve bunun karşılığında birçok yerden bize para akışları gelecek. Bunun yanında yatırımlar yapacağız. Yatırımları da kendi içerisinde çeşitli şekilde bölümleyeceğiz. Gelirlerimizi çeşitlendireceğiz ama yatırımlarımızı çeşitlendirmekten çok doğru bir tahsisle yoğunlaşacağız. Bunları ileride yatırım videolarında zaten konuşacağız. Ama dediğim gibi şu an yapacağınız şey hızlı bir şekilde tasarruf oranlarınızı hemen sisteme entegre etmek, onların %1 olarak aylık artışlarından emin olmak ve tasarruf yapmaya hızlı bir şekilde başlamak olmalı.